onun olmadığı bir dünya hayal edin. Müzik. Yaya geçidinde, ıssız bir sokakta, metroda, ormanda, göl kenarında. Fakat hayırsever olarak bildiğimiz müzik, nadiren düşündüğümüz gölgeleri barındırıyor olabilir mi? Tarihimiz ve araştırmalarımız müziğin olumlu etkisini vurgularken bu ses sanatına sürekli maruz kalmamızın kişisel tercihlerin veya kültürel nüansların ötesine geçen, gözden kaçan sonuçları olabilir mi? Müzik, kulaklarımız aracılığıyla işitme sistemimize ulaşır. Beynimiz, bu ses dalgalarını temel müzikal özelliklere, yani perde, ritim, tını ve benzeri gibi unsurlara ayırarak işlemeye başlar. Bu ilk aşama, beynin işitsel korteksinde gerçekleşir. İşlenen müzik bilgisi, beynimizdeki bellek ağlarını ve geçmiş deneyimlerimizi harekete geçirir. Çünkü yeni bilgiyi anlayıp yorumlayabilmek için önceden edinilmiş bilgilere ihtiyaç vardır. Bir matematik işlemini çözebilmek için önce toplama ve çarpma bilmenize ihtiyaç olduğu gibi. Beyindeki sinaptik bağlantılar hem aynı bilginin tekrar kullanmasıyla veya örtüşen sinaptik yolları aktive eden farklı bilgilerin kullanılmasıyla güçlenir. Eğer bir müzik parçası veya benzer bir müzik stili tekrar İslam'da haram kabul edilen unsurlarla, örneğin uygunsuz kadın sesleri, çıplaklık, içki, malayani davranışlarla birlikte deneyimlenirse, beyin bu müzik ile haram unsurların sinirsel temsilleri arasında güçlü sinaptik bağlantılar kurar. Sinaptik yollar güçlendikçe bu çağrışımlar da kuvvetlenir. Güçlü bir sinaptik bağlantı bir nöronun ateşlenmesinin, yani aktif hale gelmesinin bağlantılı olduğu diğer nöronu da daha kolay ateşlemesi anlamına gelir. Bu durumda müziği duymak haram unsurlarla ilgili sinirsel yolları otomatik olarak tetikleyebilir. Bu tetiklenme o haram unsurlarla ilişkili anıların, duyguların ve hatta arzuların zihinde canlanmasına yol açabilir. Bu durumda müzik bu olumsuz deneyimlerin ruhumuza zarar veren bir tetikleyicisi haline gelir. Müziğin beyinde oluşturduğu çağrışımlarla haram duygulara teşvik edebilmesi neden bazı müziklerin İslam tarafından uygun görülmediğine ispat niteliğini taşımaktadır. Bu ayrımı yapmak bizlere doğru bakış açısını sağlayacaktır. Peki her müzik İslam'a aykırı mıdır? Tabii ki hayır. İslami prensiplerle uyumlu kabul edilen müzik, geniş anlamda içeriği, sunuluş şekli ve ardındaki niyet açısından şu şekilde kategorize edilebilir. Tedavi amaçlı müzikler. Bu müzikler fiziksel, zihinsel ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisi niyetiyle kullanılan enstrümantal müziklerdir. Olumlu ve helal içerikli kültürel müzikler. Kültürel mirası yansıtan ve İslami açıdan yasak olan aşırı duygusal veya kışkırtıcı içerik ya da yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirme gibi unsurları barındırmayan geleneksel veya halk müzikleri bu kategoriye girer. Burada vurgu, İslami değerlerle uyumlu bir şekilde kültürel kimliği korumaktır. Olumlu sosyal amaçlar için kullanılan müzikler. Toplum içinde topluluk oluşturma, faydalı mesajlar iletme ve toplumdaki olumsuz etkilere karşı koyma aracı olarak kullanılan müzikler bu kategoriye girer. Bu müzikler etik değerleri teşvik etme ve zararlı olarak kabul edilen müziğe sağlıklı bir alternatif sağlama niyetiyle oluşturulan müziği içerir. Bu tür müziklerin içeriği ahlaksız veya İslam dışı temalardan arındırılmış olmalıdır. Müzik ruhun dili olabilir. Ancak hangi duygulara tercüman olduğuna dikkat etmek gerekir. Zira bazen bir melodi kalbi hakikate yaklaştırırken bazen de harama açılan bir kapının anahtarı olabilir. Bu yüzden her notada hangi yolda yürüdüğümüzü sorgulamamız gerekir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu durumu özetle şöyle açıklamıştır. İçinde küfür barındırmayan müziklerin hükmü o müziğin kişinin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre belirlenir. Eğer bir müzik insanda şehvani, yani haram meseleleri coşturacak bir sinyal uyandırıyorsa veya bunalımlara, depresyonlara, manik hallere sokuyorsa, yani müzikler kendimi jiletledim, dünya bana kötü, kader yüzüme gülmedi gibi temalar barındırıyorsa o kişi için haram hükmüne geçer. Ancak müzik kişinin Allah'a olan sevgisini, şükrünü hatırlamak veya arttırmak gibi olumlu bir tesir bırakıyorsa şeriat buna haram hükmü koymaz. Yani hüküm müziğin kendisinden çok kişide oluşturduğu etki ve tesire göre belirlenir. İslam'dan önce Mekke'de müzik ve eğlence vardı. Fakat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde müzik hayata esas rengini veren bir unsur olmadı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona nadiren izin vermesi veya duyduğu halde susması dışında iyiliğine dair teşvik eden
bir sünnet, bir hadis bilinmemektedir. Sahabelerin ve Hulefai Raşid'in hayatında da müziğin yeri olmamıştır. Buna bir örnek olarak Asr-ı Saadet'te Enceşe adlı sahabe bir deve kervanıyla yolculuk yaparken develeri yormadan ve düzenli bir şekilde yürütmek amacıyla ahenkli bir türkü mırıldanıyordu. Develerin sırtındaki mahfillerde kadınlar da bulunmaktaydı. Enceşe temponun hızını arttırınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu uyararak şöyle buyurdu: Enceşe, biraz yavaş ol. Kristaller kırılabilir. Bu rivayetten anlaşılıyor ki sahih ve yerinde bir amaç doğrultusunda müzikten faydalanılması kimi durumlarda hoş karşılanabilir. Aynı zamanda günümüzde farklı ve yanlış ideolojiler çocuklarımıza, hatta bizlere de müzik sektörüyle aşılanıyor. Bu yanlış ideolojilere karşı bir direnç mekanizması oluşturmak için çağrı filmi gibi veya diğer İslami içeriklerde teşvik amaçlı kullanılan müzikler müziğin doğru kullanımına bir örnektir. Dolayısıyla bu tür meseleleri ayaklarımızı yere basarak düşünmekte çok fayda vardır. Ayrıca müziğin ruhun gıdası olduğu ise tamamen bir yanılgıdır. Çünkü ruh insanın Allah'a bakan, Allah'a tevcih ettiği yönüdür. Yani Allah ile mutmain olması icap eden ruhun gıda olarak müzik denen bir şeye ihtiyacı yoktur. Kur'an'da ve sünnette çok açık hükümler barındırmaması ve farklı alimlerin farklı içtihatları olması müziğin İslam'da aslında esas ve temel bir mesele olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda şuna çok dikkat etmek gerektir ki bazen manevi boşluktan kaynaklanan ihtiyacı insanlar müzikle karşılamaya çalışabilmektedir. Bu çok tehlikelidir. Bu durum müziği takıntı haline getirip efkarı arttırabilir. Bu manevi boşluklarımızı ilim, fikir, ibadet, zikir, insanlara hizmet etmek gibi daha iyi şeylerle doldurmak gerekir. Yoksa bizleri ahiret saadetine yönlendirebilecek bir ihtiyaç hissetme halini yanlış manevi besinlerle karşılarız. Bu durum da bizi yavaş yavaş Allah'tan uzaklaştırır. Zira manevi açlığı müzikle bastırmak, susamış halde kolonya içmek gibi bir durumdur. Selametle. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.